Değerli izleyicilerimiz, Belçika'dan tüm Avrupa'yı çok yakından ilgilendiren çok önemli bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamayı yapan isim Belçika Sağlık Bakanı. Belçika Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada 4. koronavirüs dalgasının başladığını ve çok kötü geçeceğini ifade etti. Bakalım detaylar neler? Avrupa'da yaşayanlar bundan nasıl etkilenecek? Belçika Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Frank van der Broek son günlerde hızla artan Covid hastaları nedeniyle 4. dalganın resmen başladığını ilan etti. Önümüzdeki günlerde vaka sayılarının keskin şekilde artmaya devam edeceğini ve zor bir sürecin kendi ülkesini ve Avrupa'yı beklediğini söyledi. Enfeksiyon ve hastaneye başvuru sayılarında da keskin şekilde artışın olacağını belirten bakan maalesef bu büyük bir dalga olacak dedi. Panik yapmak yerine 4. dalga ile mücadele için hazırlanma çağrısı yapan bakan eldeki tüm olanaklarla koronavirüse karşı savaşacaklarını duyurdu. Bakan bu kapsamda sağlık personeli veya risk grubunda olan 65 yaş üstü kişiler için 3. doz aşı uygulamasının gündemde olduğunu söyledi. İşte burası kilit. Biraz sonra söyleyeceğim ben size bunun ne olduğunu, ne anlama geldiğini, yeni planın ne olduğunu. Belçikalı bakan ülkede tüm sağlık çalışanlarına da zorunlu aşı uygulaması getirileceğini söyleyerek önümüzdeki yaz sağlıkta çalışan ve aşılanmamış insanların olacağını hayal bile edemiyorum dedi. Evet, bakan hayal etmiyor ama biraz sonra anlatacaklarımda bakanın gördüğü rüyayı anlatacağım size. Belçika hükümeti yeni önlemlere ilişkin yasa tasarısını önümüzdeki günlerde parlamentoya sunacak. Düzenlemeye göre aşı olmayı reddedenler sağlık sektöründe çalışamayacak. Avrupa'da koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu nüfus oranla en fazla ölümün yaşandığı ülkelerden olan Belçika'da vaka sayılarının önemli ölçüde azalması nedeniyle Eylül ayından itibaren önlemler gevşetilmişti. Ancak son günlerde vaka sayıları yeniden artmaya başladı ve rakamlar son 3 ayın en yüksek rakamına oranına ulaştı. Belçika Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı zorunlu olmasa da kapalı alanlarda ağız maskesi kullanılmaya devam edilmesi çağrısında bulundu. Başta başkent Brüksel olmak üzere ülkenin birçok yerinde çok sayıda kişinin hala aşı olmadığına işaret eden bakan bunun toplumdaki riski arttırdığını vurguladı. Bakan sınıftaki 2 çocuğun testlerinin pozitif çıkması halinde bütün sınıfın ev karantinasına gönderilmesi uygulamasının devam edeceğini belirtti. Belçikalı uzmanlar özellikle son günlerde İngiltere'de ortaya çıkan ve Delta Plus varyantı nedeniyle de endişe duyduklarını söyledi. Şu ana kadar Anvers bölgesinde 18 kişide rastlanan Delta Plus varyantı şu ana kadarki en bulaşıcı tür. Delta Plus'ın normal Delta varyantına göre en az %15 daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor. Evet. Belçika'da günlük vaka sayıları halen 6500 civarında. Ülkede şu ana kadar koronavirüs vaka sayısı 1.300.000'den daha fazla olduğu belirtildi. Yaklaşık 26.000 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi bakan açıklıyor. Şimdi önce şunu bilmemiz lazım. Aç kapa dönemi başladı. Açıyorlar, kapatıyorlar. Açıyorlar, kapatıyorlar. Yeni bir dönem gelmiş vaziyette. Bu sadece Belçika'da değil, tüm Avrupa'da. Göreceksiniz. Önümüzdeki dönemlerde diyecekler ki vaka sayıları artıyor. Hadi bakalım şu kısıtlamaları getiriyoruz. Ya da diyecekler ki siz niye aşı olmuyorsunuz kardeşim? Bakın burada suçu, günahı gerçekten aşı olmayanların sırtına yükleyecekler. Yarın öbürsü gün bu bakan ve benzerlerinin ya da devlet başkanlarının şu açıklama yaptığını duyacağız. Diyecekler ki aşı olmayanlar nedeniyle bu koronavirüs yayılıyor diyecekler. Günah keçisi ilan edecekler. Bu net. Bakın göreceksiniz. Şimdi bakan diyor ki maske takmak zorunlu değil ama takabilirsiniz diyor. Tamam. Ve diyor ki 65 yaş üstü ve sağlık çalışanları mutlak surette aşı olmak zorunda. Bununla ilgili Belçika parlamentosuna önümüzdeki günlerde bir yasa tasarısı gelecek. Aşı olmayı zorunlu hale getirecekler bu insanlar için. Peki insanlar hani aşı olmak mecburiyetinde değildi? Hani aşı zorunlu değildi?
Ben bunu söylerken yanlış anlamayın. Ben kimseye aşı olun ya da olmayın demiyorum. Gidin doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa kararınızı o yönde verin. Ben ne diyeyim? Ben sadece burada siyasetçilerin çevirdikleri oyunları sizlerle paylaşıyorum. Anlatıyorum, anlatmaya çalışıyorum dilimin döndüğü kadar. Aşı konusunu konuşmuyorum ben. Yani insanların psikolojilerini nasıl bozduklarını anlatıyorum. Şimdi Belçika'da alarm durumu var. Yarın öbürsü gün Hollanda'ya sıçrayacak, Almanya'ya, oraya, buraya. Ya Belçika tamam Avrupa'nın ortasında bulunan bir ülke. Etrafındaki ülkelere geçecek, ona gidecek, buna gelecek falan filan. Neyse işte. Şimdi sözün özü şu arkadaşlar. Avrupa'da yeni bir oyun başlıyor. Bakın içinde bulunduğumuz hafta en çok Avrupa ile ilgili ajanslara düşen haber ne biliyor musunuz? 3. doz aşısı. Profesör Doktor Uğur Şahin çıktı açıklama yaptı. Özlem Türeci eşi çıktı açıklama yaptı. Devlet başkanları bakın görüyorsunuz açıklamalar yapıyorlar. Bizleri Avrupa'da yaşayanları şu anda 3. doza ikna etme operasyonları bunlar. Olursunuz olmazsınız ben ne diyeyim size. Ama olmazsan diyor ki uçağa binemezsin, oraya gidemezsin, buraya gidemezsin, onu yapamazsın, işten atarım seni diyor. Kardeşim hani zorunlu değildi? Hani zorunlu değildi? Bu sorunun cevabını kim verecek? Kim bu işin sorumlusu kardeşim? 2 yıldır ya, 2 yıldır insanlar tek bir şey soruyor. Diyor ki ne zaman bitecek? Şimdi siz dediniz ki bunları bulduk bu sıvıları. Hadi vuralım. Hadi vurdurdu millet. Kardeşim şimdi 3.'yü çıkardın. Yine bakın bitmedi. Şu anda Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ortakları arasında yer almış olduğu BioNTech firması 5 ve 11 yaş arasındaki çocukların aşı olması için Avrupa İlaç Ajansı olan EMA'ya başvuruda bulundu. Şimdi çocuklara yapacaklar. Bak sonraki aşamayı anlatıyorum. Sonra da diyecekler ki yeni doğan çocuklar 0 ile 5 yaş arasındaki çocuklara biz bunu yapmak zorundayız diyecekler. Olursun olmazsın çocuğunu yaptırırsın bundan yaptırmazsın bilemem ben. Ben başka bir şey konuşuyorum. Diyorum ki toplumların, insanların psikolojilerini bozdunuz. Yeter kardeşim 2 yıl oldu ya. Ya ne yapacaksanız yapın. Millet o hale gelmiş ki evinden çıkamaz psikolojide ya. Şimdi kış geldi. Kışın. İşin ekonomik boyutu başka bir boyut. Faturalar arttı. Tüketimler arttı. Koronavirüsten dolayı markette, çarşıda, pazarda yangın var diyoruz. Aylardır anlatıyorum. Bakın bazı gazeteciler daha yeni uyanıyorlar. Ben 1 yıldır söylüyorum. Vatandaş almış olduğu parayla geçinemiyor. Sosyal yardımlar yetersiz. İşçiye, emekliye 5 kuruş sosyal yardım verilmedi. Bu mu kardeşim sizin sosyal devlet anlayışınız? Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Hani mecbur değildi bu sıvılar? Şimdi çıkmış Belçika Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı diyor ki 3. doz olacak diyor. Kusura bakmayın diyor. Bakın Avrupa'da bu sıvıyı vurdurmayanlar bu işin baş sorumlusu olacak. Unutmayın bunu bak çıkacaklar diyecekler ki halkı birbirine kırdıracaklar. Olanlarla olmayanlar karşı karşıya gelecek. Göreceksiniz. Bunlar olacak. Kırdıracaklar milleti birbirine. Bakın Berlin'de, Paris'te, Brüksel'de, Amsterdam'da, Zürih'te ve daha Avrupa'nın pek çok noktasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avustralya'da, dünyanın pek çok noktasında insanlar bu politikaları protesto ediyorlar, sokaklara çıkıyorlar. Ama hiç kimse bu insanları dinlemiyor. Ya bunlar akıl sağlığından yoksunlar mı? Kim bunlar? Deli mi bunlar? Hiç kimse bunları dinlemiyor. Ya hani demokrasi, insan hakları? Ya bir dinle bakalım bu adam ne diyor kardeşim? Niye seni protesto ediyor? Sebep ne? Şimdi arkadaşlar büyük bir tiyatro, büyük bir oyun, yeni, gizli, kapalı kapılar ardında yeni planlar var. Bunların hepsini hayata tek geçiriyorlar. Ya şimdi bu kadar sayı artıyor. Bak vaka sayıları artıyor. Çok üzücü bir durum. Üzülüyorum. İnsanlar hayatını kaybediyor. Belki biz de kaybedeceğiz. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bakın yakınlarımızdan hayatını kaybedenler oldu. Değil mi? Hastalık yok demiyoruz ki. Bak ben politikayı eleştiriyorum. Ben de sıvıyı eleştiriyorum. Ne bilmem neyi eleştiriyorum. Gidin doktorunuza danışın. Ne istiyorsanız onu yapın. O başka bir şey. Ben bir şey söylemiyorum.
Ben karşıtlık falan görüş sunmuyorum. Ben politikaya kızıyorum. Madem böyle kardeşim, her şey bugün vaka sayıları artıyor. Başa dönecekti. Bu neydi o zaman 19 aydır 20 aydır bu neydi kardeşim? Bu neydi yani? Bu vatandaşın çekmiş olduğu bu çile neydi? Şimdi yine başa dönüyorsunuz. Ortada bir başarısızlık yok mu? Soruyorum ben size. Var demiyorum. Yok mu? Bu milletin, bu insanların psikolojilerine daha fazla oynamayın arkadaşlar. Ya milletin cebinde para kalmadı. Milletin psikolojisi bozuldu. Millet eski hayatını anlıyor. Bir taraftan bunlarla uğraşıyor. Bir taraftan da çocuk oyuncağı gibi. Aç kapa, aç kapa. Belçika Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Mutlaka diyor kısıtlamalar getirebiliriz. Yeni yasalar çıkartabiliriz. Ya kardeşim insanların artık bu psikolojiyi kaldıracak hali kalmadı. İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz? Aç kapa, aç kapa. Madem böyle niye o zaman yasakları kaldırdın kardeşim? Niye kaldırdın? Arkadaşlar, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu videonun altına yazın. Ben mi yanılıyorum? Yani bu insan Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç, diğer bütün ülkeler, dünyanın her noktasında, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, dünyanın her noktasından beni izleyenler var biliyorum ama arkadaşlar kimden ben mesaj alsam bununla ilgili olarak bu kanalımızın Facebook hesabından ya da videoların altına yazılanlara baktığımızda herkes yeter artık diyor kardeşim. Bu insanları siyasetçiler bilmiyor mu, görmüyor mu, duymuyor mu? Lütfen bu konuyla ilgili yorumlarınızı sizlerden rica ediyorum. Mutlak surette videonun altına yazın. Eğer yayınımızı da beğendiyseniz de mutlak surette bir beğeni atmayı unutmayın. Bunun yanı sıra sizlere bir hatırlatmada daha bulunmak istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için abone olmanız bizim için çok çok önemli.